Uzun zaman oldu ama bu tatil oyunu beklemeye değdi. Korku filmi hayranları, yönetmen Eli Roth'un Hacı maskeli bir katilin küçük bir Massachusetts kasabasında terör estirmesini konu alan tatil filmi Şükran Günü'nü 10 yıldan fazla süredir bekliyor. Roth'un filmin sahte fragmanı Quentin Tarantino ve Robert Rodriguez'in Grindhouse'unda ortaya çıktığından beri, bitmiş versiyonun nasıl görünebileceğini ve zamanı geldiğinde Roth'un sahte fragmanın vintage slasher hissine ne kadar güvenebileceğini merak ediyorduk. Gerçek filmi yapmak için. Tabii ki bu fragman artık bir efsane haline geldi ve hayranların en sevdiği anların filmin kendisinde de bir saygı duruşu olması gerekiyor. Ancak bu sadece 16 yıldır onu arzulayan sinema severler ve korku tutkunları için yapılmış bir film değil. Roth'un ayrıca sıradan korku izleyicilerini, farklı bir şey arayan sinema severleri ve hatta sırf filmin daha korkunç kısımlarında aptalca, şakacı bir yolculuğa çıkacaklarını düşündükleri için bilet satın alan insanları bile tatmin edecek bir film yapması gerekiyordu. Türkiye Günü. Basitçe söylemek gerekirse, yaşanması gereken çok şey var. Ancak iyi bir Şükran Günü yayını gibi, filmde onu görmekle ilgilenen hemen hemen herkes için küçük bir şeyle geliyor. Unutulmaz öldürmeler, bilerek göz kırpmalar ve eğlenceli bir slasher polisiye senaryosuyla dolu olan Şükran Günü, merkezi kancasının sınırlarını hiçbir zaman tam olarak aşmasa bile, izlemeye değer bir korku ziyafeti. Bir yıl önce Şükran Günü gecesinde, Massachusetts'in küçük Plymouth kasabası, Kara Cuma indiriminin ters gitmesi yerel mağazada isyana yol açtığında trajediyle sarsılmıştı. Birkaç kişi öldü, birkaç kişi travma geçirdi ve yine de bir sonraki Şükran Günü'nde kasabanın büyük bir kısmı taşınmaya hazır görünüyor. Hazır olmayan kişilerden biri de isyanın çıktığı mağazanın sahibi olan babası Jessica'dır. Jessica'nın hayatı, annesi öldüğünden ve onu güvenmediği yeni bir üvey annesiyle, kendini işe veren bir babayla ve Şükran Günü'ne ne kadar yaklaştıklarını unutmuş görünen bir grup arkadaşıyla bıraktığından beri bir daha asla aynı olmamıştı. Öncelikle trajedi. Babasının mülkiyeti gereği Jessica ve arkadaşları Gabby, Lonnie, Bobby, Julia ve Scuba mağazanın içindeydiler ve dışarıda bekleyen müşterilerle erkenden bir şeyler satın alarak alay ediyorlardı. Sonra kapılar kırıldı, kan akmaya başladı ve her şey sonsuza dek değişti. Ancak olayların ne kadar berbat olduğunu hatırlayan tek kişi Jessica değil. Plymouth'ta bu trajik olaylarla fazlasıyla bağlantısı olan başka bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı. O kadar bağlantılı ki, kasabanın ilk valisi John Carver'ın kostümünü giyerek intikam almaya ve ortalıkta katil hacı rolünü oynamaya hazır. Eğer kendisi ve arkadaşları hayatta kalacaksa, Jessica kasabanın şerifinin ve endişeleriyle pek ilgilenmeyen bir grup arkadaşının yardımıyla cinayetlerin arkasında kimin olduğunu bulmak zorundadır. Roth, Şükran Günü'nün yıllar süren birikiminin vaat ettiği kanı ve cesareti derinlemesine incelemek için hiç vakit kaybetmiyor. O Şükran Günü gecesinin vahşi bir isyana dönüşmesini gösteren kısa bir ön söz alıyoruz, ardından bir yıl sonrasına hızla ilerliyoruz. Carver olarak bilinen katil, Şükran Günü'nü şanssız bir azınlık için perişan hale getirmek için şimdiden yoğun bir şekilde çalışıyor. Roth'un canlılığı ve Jeff Randall'in senaryosundaki hikaye anlatımının kısa ve öz olması, hiçbir zaman gerçekten kaybolmuş hissetmeden veya bir şeyleri kaçırdığımızı düşünmeden iyi şeylere doğru ilerleyebileceğimiz anlamına geliyor. 100 dakikalık sınırını hemen geçen bir film, 80 dakikalık canlandırıcı bir slasher yolculuğu gibi hissettiriyor ve bu tek başına Şükran Günü'nün başarısının sağlam bir göstergesi. Ama buraya ilerleme hızı hakkında konuşmak için gelmediniz. Böyle bir filme vahşet için geliyorsunuz ve Eli Roth'un standartlarına göre bile bu sefer kendini aşmış olabilir. Şükran Günü fragmanlarının da gösterdiği gibi, önemli cinayetler elbette et yumuşatıcılarından oyma bıçaklarına ve evet mısır koçanı tutucularına kadar Şükran Günü tatili araçları ve silahları etrafında şekilleniyor, ancak yaratıcılık bununla başlayıp bitmiyor. Hileli silahlar. Roth, çevresini kendi avantajına nasıl kullanacağını tam olarak bilen, tecrübeli bir profesyonelin rahatlığıyla beklenmedik öldürmeler ve korkutmalar hazırlayan bir slasher yaratıyor. Bu filmin çekimlerini daha önce gördüğünüz görüntülere dayanarak adlandırabileceğinizi ne kadar düşünürseniz düşünün, yine de daha önce hiç görmediğiniz bir şeyin geldiğini göreceksiniz. Bununla birlikte, ileride göreceğiniz şey, kendisinden önceki düzinelerce diğer slasher polisiyesi gibi oynanan olay örgüsünün kabataslağıdır. Ancak buna film için bir dezavantaj demeye hazır değiliz. Evet, bazı izleyiciler belirli hikaye öğelerinin öngörülebilirliğine takılıp kalabilir veya belirli standart slasher ritimleri yerine daha fazla karakter gelişiminin artmasını isteyebilir.
Ancak burada sadece tembel hikaye anlatıcılarını iş başında izlemiyoruz. Korku profesyonellerinin denenmiş ve doğrulanmış bir formülle yollarını kesip doğramalarını ve bunu gerçekten çok iyi yapmalarını izliyoruz. Tüm bunların ritminde, bir dizi slasher cinayetinin ağırlığı altında çözülen bir kasabanın çılgınlığında rahatlatıcı bir şeyler var ve bu rahatlığı bulabilirseniz, Şükran Günü masasında sıcak bir koltuk gibi hissedeceksiniz. Bu, ne tür bir filmde yer aldıklarını tam olarak bilen ve onu sonuna kadar benimseyen filmin oyuncu kadrosuna büyük ölçüde teşekkür ediyor. TikTok şöhreti sayesinde filmin kilit yıldızlarından biri olarak büyük ilgi gördü ve kendini iyi idare etmesine rağmen gerçek yıldız olduğunu kanıtlayan kişi Wherlake oldu. Sağlam bir korku filmi Final Girl için gereken tüm malzemelere sahip ve bunları filmin her sahnesine taşıyor. Arkasındaki harika bir topluluğun çalışmasıyla gözlerimizin önünde çığlık kraliçesine dönüşüyor. Şükran Günü'nün sonunda, Roth'un o efsanevi sahte fragmanın vaadini nihayet yerine getirmesini yıllardır bekleyen korku hayranları, tatmin olmak ve solungaçlarına kadar korku eğlencesiyle dolmak için her türlü nedeni bulacaklar, tıpkı sıradan hayranlar gibi. Tatillerde heyecan arıyorum. Filmin ritmini bulduğunuzda, sizi tabak tabak hindi ve sos gibi alıp götürecek, ta ki sinemadan mutlu, tok ve bir dahaki sefere onun lezzetleriyle ziyafet çekeceğiniz zamanı sabırsızlıkla bekleyene kadar.